Birçoğumuz kış aylarında yaşadığımız şehrin aşırı soğuk olduğunu söyleriz değil mi? Şimdi Türkiye'nin kış aylarında bile en soğuk olan şehrini unutun. Çünkü bu şehirde sokaktaki heykeller bile buzdan. O zaman bu videoda sizinle dünya üzerindeki en soğuk şehre gidelim. Yakutska. Rusya'ya bağlı Federe Cumhuriyetlerden biri olan Yakutistan, diğer adıyla Saha Cumhuriyeti, Rusya'nın yaklaşık 1/5'ini oluşturmaktadır. Yakutistan'ın nüfusunun büyük bölümü Yakut Türklerinden oluşmaktadır. Bu Türk şehrinin başkenti Yakut'tur ve özerk bir cumhuriyettir. Yüzyıllar önce Orta Asya'nın binlerce kilometre uzağındaki bu topraklara yerleşen sahalar 200 yıldır Tunguzca, Moğolca ve Rusçanın etkisinde kaldıklarından dilleri diğer Türk lehçelerinden uzaklaşmıştır. Yakutça ve Türkiye Türkçesi arasında benzer atasözler vardır. Örneğin bir balık bahıttan sıytır, yani balık baştan kokar. Yakutistan'da İslam öncesi Türk topluluklarının yaygın dini olan şamanizm inancı yaygındır. Bu şehirde kışın hava sıcaklığı -67 dereceye kadar düşerken ortalama sıcaklığı -41 derecedir. Diyelim ki bir karar aldınız ve soğuktan donan bu şehre gitmeyi aklınıza koydunuz. Bu yolculuk için online siteler içinde en uygun olanından gidiş dönüş bileti 13.000 TL civarında bulacaksınız. Yolculuğunuz Yakutska'ya direkt uçuş olmadığı için İstanbul'dan Rusya'ya aktarmalı bir şekilde gerçekleşecektir. Tüm yolculuğunuz Demoskova aktarmasındaki bekleme süreleriniz ile birlikte 14 ila 30 saat arası sürecektir. Rusya'ya bağlı bir bölge olduğu için öncelikle bir Rusya vizesine ihtiyacınız olacak. Biletiniz ve vizeniz de hazır olduğuna göre artık uçuş için hazırsınız. 14 ila 30 saat arasında süren bu uzun yolculuğun ardından uçağın penceresinden baktığınızda şehri göremediğiniz için endişelenmeyin. Çünkü uçağın penceresi tam olarak böyle görünecek. Buzlu. Şehre ayağınızı bastığınızda ilk anda dikkatinizi çeken tabii ki havanın soğukluğu olacaktır. Bu şehirde yaşayan insanların sayısı inanılmaz soğuğa rağmen oldukça fazla. 300 bin civarında bir nüfusa sahip. Otelinize gidebilmek için otobüs beklerken aklınızdaki soruları tahmin edebiliyorum. Bu insanlar bu soğuğa rağmen neden burada yaşıyorlar? Neden güneye, daha sıcak bölgelere göç etmiyorlar? Sebebini size şöyle açıklayayım. Yakutistan bir liman kentidir ve Lena Nehri'nin kıyısında kurulmuştur. Bu şehir zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğu için zamanla büyüyüp ticari bir merkez haline gelmiştir. Bölgede çıkarılan kaynaklar altın, elmas, kömür, gaz, bakır ve gümüş gibi doğal kaynaklardır ve dünya pırlanta rezervinin %20'sini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra periyodik tablodaki bütün elementler bu bölgede bulunmaktadır. Hatta bir efsaneye göre doğal kaynakları yaymak için dünyaya gezen yaratılış tanrısı Yakutistan'a geldiğinde elleri soğuktan donduğu için elindeki bütün elementleri tutamayıp buraya düşürmüştür. Tabii bu bir inanış. Dışarıda yeterince vakit geçirdiniz. Soğuktan donmadan sizi sıcak otelinize şöyle bir alalım. Buraya gelmeden önce internetten yaptığınız aramada burada sadece 5 adet otel olduğunu görmüşsünüzdür. Otelleri arattıysanız fiyatlarını da araştırmışsınız demektir. Fiyatlara örnek vermek gerekirse hostel Rusya'da kalırsanız şu anki fiyata göre günlük olarak 400 TL'ye mal olacaktır. Otelinize veya bir apartmana girdiğinizde göreceğiniz ilk şey genelde giriş katlarının zemininin buz tutmuş olduğudur. Ama şaşılacak bir şey yok, bu çok normal bir görüntüdür. Burada her binanın girişine evlerde kullanılan halılar serilir. Bunun sebebi insanların kayıp düşmemesidir. Yakutistan'daki soğuk sizi hızlıca öldürebilir. Bu yüzden Yakutistan'ın soğuğunun şakası yoktur. Her ne kadar dikkat ettiğinizi düşünseniz bile soğuktan ayak parmaklarınızı ya da burnunuzu kaybedebilirsiniz. Size bir tavsiye, ne kadar kalın giysiniz varsa giyin ve asla dışarıda 10 dakikadan fazla durmayın. Gitmeniz gereken her yere taksiyle gideceksiniz. Çünkü yürürken çok fazla yorulacaksınız. Sibirya hapishanelerindeki mahkumlar tarafından Sovyet Rusya zamanında 2000 kilometrelik bir yol yapılmıştır ve şehir içi halk
ulaşımı eski Japon arabalarla bu yoldan gerçekleştirmektedir. Demir yolları soğuğa elverişli olmadığı için maalesef Yakutistan'ın hiçbir yerinde göremeyeceksiniz. Arabalarını soğuktan korumak için ısıtmalı garajlarda sadece imkanı olan kişiler saklar. İmkanı olmayan kişiler ise maalesef ki arabalarını sürekli çalıştırmak zorundadır. Eğer motorlarını yarım saatten fazla durdurulmuş bir şekilde bırakırlarsa arabanın motoru büyük bir buz kütlesine dönüşür ve arabayı yaza kadar asla çalıştıramazsınız. Arabaların motorları sürekli çalıştığı için şehrin tepesinde egzoz gazlarından oluşan bir duman kaplar. Oluşan duman tabakası sizi biraz endişelendirebilir ve ruh halinizin karamsarlığa geçmesine neden olabilir. Ama tabii ki Yakutistan'daki hiçbir şeyin soğuğundan daha fazla endişe veremez. Çünkü bazen dikkat ederseniz çalışır durumdaki arabaların egzozlarından çıkan dumanların bile donduğunu görebilirsiniz. Bu şehirde bazen evler bile bir bütün olarak donabiliyor. Ülkemizde hava sıcaklığı 0 santigrat derecenin altına düştüğünde okulların tatil edildiğini biliyoruz. Fakat Yakutistan'da okulların veya resmi kurumların tatil olabilmesi için sıcaklığın eksi 52 santigrat derecenin altına düşmesi gerekiyor. Bu şehirde yaşayanlar için eksi 45 derece çok normal kabul edilen bir sıcaklıktır. Yakutistan'da güneş bütün kış boyunca toplamda sadece 3 saat gökyüzünde kalır ve toprak 25 metre derine kadar buz tutmuştur. Donmuş toprakta tarım yapılamadığı için haliyle sebze, meyveler başka ülkelerden ithal edilir ve burada çok pahalıya satılır. Örneğin 1 kilogram elma 3,44 euro yani yaklaşık olarak 65 TL. 1 kilogram domates 2,75 euro. Bu da yaklaşık olarak 45 Türk lirasına denk gelmektedir. Yakutistan'da şu anki araştırmalarıma göre asgari ücret 248,34 dolar. Bu da yaklaşık olarak 4591,89 TL Türk lirası civarındadır. Aklınıza takılan bir soru, bu insanlar tarım yapamıyorlarsa neyle besleniyorlar? Videonun ilk başlarında bahsettiğim gibi Yakut bir liman kentidir ve bu yüzden şehrin her yerinde et ve balık pazarları bulunuyor. Şehir çok soğuk olduğu için tabii ki pazarlarda satılan her şey adeta derin dondurucudan çıkarılmış gibi donmuş bir halde sergileniyor. Donmuş olarak satılan bu balıklar yine çiğ ve donmuş olarak tüketilebiliyor. Bu şehirde insanlar evlerine buzdolabı almak zorunda kalmıyorlar. Çünkü evlerinin balkonları da aynı işlevi görüyor. Şehrin sokaklarında gezdiğinizde o kısacık zamanlarda sokakta yaşayan pek az hayvan göreceksiniz. Çünkü sokaklarda sadece kalın kürklü köpekler dolaşabiliyor. Sokakta bulunan heykeller de erimeyecekleri için tabii ki buzdan yapılmış. Görmüş olduğunuz bu banklar sadece görsel amaçlı şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiştir. Oturmak pek uygun değil çünkü soğuktan sürekli buz tutuyor ve oturduğunuzda üzerinize yapışma tehlikesi oluşturuyor. Şehirde dolaşırken çoğunlukla 50 metre ilerisini göremeyeceksiniz. Bunun sebebi yağış olmadığı zamanlarda şehirde yoğun bir buz sisinin hakim olmasıdır. Yakut'ta yaşayan hiç kimse gözlük kullanamaz. Sizin de gözlüğünüz varsa mutlaka çıkarmanızı öneririm. Çünkü bu kadar soğuk bir havada gözlüğünüzün çevresinin sapları cildinize yapışabilir ve çıkartmak istediğinizde derinizi koparabilir. Ayrıca soğuk nedeniyle gözlük camlarınız da çatlayabilir. Şehrin soğuğunu daha iyi anlayabilmek ve çevrenizdekilere de anlatabilmek için elinize bir bardak sıcak suyu alıp havaya savurun. Gördüğünüz gibi su yere buz kristalleri olarak düşüyor. Burada spor ayakkabı veya normal bot giymek pek mümkün değil. Hemen hemen herkesin geyik yününden yapılan çizmeleri vardır. Kürk işleme sanayisine sahip olan Yakut'ta iç çamaşırları da dahil bütün her şey tiftikten veya yünden yapılmaktadır. Eğer olur da kürk giymeden dışarı çıkarsanız soğuktan donmamanız bir mucize olacaktır. Peki bu insanlar nasıl ısınıyor? Bu konuya dair bir açıklık getirelim. Şehirdeki ısıtma sistemi şöyle. Şehrin her mahallesinde doğalgaz yakın merkezleri bulunmakta ve sıcak su borularının da yardımıyla bu gaz bütün apartmanlara dağıtılmaktadır. Bu kadar soğuk olan bir şehirde
faturaların çok yüksek geldiğini düşünüyorsunuz değil mi? Fakat her apartmanda ayrı ayrı ateş yanmadığı için faturalar da çok yüksek gelmiyor. Yaptığım araştırmalara göre bir evin aylık ısınma gideri Türk lirasına çevirecek olursak 600 TL'yi bulmakta. Sokakta gezerken insanlarla konuşmaya çalıştığınızda sizi en çok şaşırtacak olan şey nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutların Türk halkı olmasıdır. Türkiye Türkçesiyle kullandıkları Yakut Türkçesi arasında pek çok benzer özellikler vardır. Sayılarının söylenişi ise bizimkiyle neredeyse aynı. Şehrin soğuğundan bahsettik. Peki bu şehirde yapabilecek hangi aktiviteler var? Bir de onlara bakmak gerekiyor. Yakutistan'da yaklaşık 800 bin göl ve 700 bin nehir bulunur. Bu şehirde yapabileceğiniz sayılı aktiviteden birisi bu donmuş göllerin üzerinde boydan boya rengeyle kaymaktır. Ülkedeki turistler için en popüler aktivitelerden biri de elmas başkenti olarak bilinen Mirne şehrine yapılacak yolculuktur. Çapı 1 kilometre, derinliği ise 571 metre olan uzaydan dahi görülebilen bir maden yatağıdır. Ayrıca ülke genelinde birçok dinozor ve mamut fosili vardır. Yakut'ta bulunan dünyanın tek mamut müzesi içinde binlerce yıldır bozulmadan saklanmış mamut başlarını da barındırmaktadır. Mamutlar ülkenin simgesi haline gelmiştir. Yakut Devlet Üniversitesi şehirdeki tek üniversitedir. Eğer bu üniversitenin tıp fakültesinde bulunan anatomi müzesine giderseniz annelerinin sigara içmesi nedeniyle doğmadan ölmüş birçok bebeği sergilediğini göreceksiniz. Az önce toprağın 25 metre derine kadar buz tuttuğunu söylemiştim değil mi? Toprak buz tuttuğu için ölen insanların cesetleri gömüldüğünde haliyle bozulmadan kalır ve hatta yanlışlıkla mezarlar kazılırsa ortaya korkunç görüntüler çıkabilir. Ayrıca mezar kazmak da öyle çok kolay bir iş değildir. Burada mezar kazmak yaklaşık 3 gün sürmektedir. İlk önce mezar yerinde kömürler yakılır ve ateş birkaç saat yandıktan sonra kenara çekilir. Eriyen topraklar 10 ila 15 santim kazılır. 3 metre derine ininceye kadar bu işlem tekrar edilir ve bu da 3 gün sürmektedir. Son olarak sizlere Yakut şehrinden bile daha soğuk olan bir yerleşimden bahsedeyim. Yakut'a bağlı olan ve sadece 521 kişinin yaşadığı bu köyde ölçülen en düşük sıcaklık -71,2 derecedir. Çoğu akademisyen bu koşullarda yaşanılmaması gerektiğini söylese de köyün yerli halkı burada doğduk, burada öleceğiz diyerek yaşadıkları yeri asla terk etmemektedir. Özetle genel olarak Türk halkına özgü olan vatanına ve toprağına bağlılık karakteri yaşamaya pek elverişli olmayan bu toprakların yerlerinde de açıkça görülmektedir. Hayati tehlike yaratan bu olumsuz koşullar bile onların atalarının yaşadığı ve doğdukları topraklardan ayıramıyor. Tüm olumsuz koşullara rağmen uyum sağlayarak kendi vatanlarına ve ait oldukları yerde yaşamalarını sürdürüyorlar. Tıpkı yüzyıllar boyunca hepimizin yaptığı gibi.